böyle aklımda şu cümleyle programa başlayacağım. Ben sizi çok özleyeceğim. Yani sezonun sonuna doğru geliyoruz. Böyle yaz tatilinin başlamasına az kaldı. Ceyda, yani şu zamanda gerçekten bunu mu konuşacağız demeyin. Ay başlıyor ve bitiyor. Şimdi bir tane konuğum var. Bu konuğum artık ödül vereceğim kendisine. Benden çok programda görünürlülüğü olan tek konuk diyebilirim. Çünkü durmaksızın üretiyor. Çünkü çok tabii ki yani ürettiği şeyler çok beğeniliyor. Büyük kitlelere ulaşıyor. Çocuklar bayılıyor. Dolayısıyla adam da haklı, yani üretiyor ve üretiyor ve üretiyor. Neredeyse programı birlikte sunacak bir hale geldik. Her seferinde yeni projeleriyle, yeni kitaplarıyla, yeni haberleriyle geliyor. Ben tabii ki üreten insana bayıldığım için daha çok üretsin ve gelsin istiyorum. Bir konuğum daha var. Harika bir doktorum var bugün. Hem sağlık konuşacağız ve sanat konuşacağız. Zaten üreten bir beyefendi de yanımızda. Çocuklara iyi gelen ürettiği her şeyle Türkiye'de de bir sürü ilke imza atmış bir konuk. Değmeyin keyfime diyorum ve hangi cümlenin peşinden gideceğiz? Gelin hep beraber bakalım. Dale Carnegie diyor ki, arzularınızın gücünü görebilseydim adımlarınızın hızını söyleyebilirdim. Efendim, tabii ki Varol Yaşaroğlu konuğum ama sadece karikatürist demek yetmiyor benim için artık. Ama onun dışında Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı, teklisi olan 2 tane Profesör Doktor Banu Atalar konuğum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür Hoş ederim. geldiniz. Ben bu arada bu NTV'nin yakınına bir ev tuttum. Bu çok iyi fikir. Kolaylıkla gelip Ben bir de diyorum ki şu koltuğun arkasına adını mı yazdırsak? Evet, iyi Bu da iyi olabilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika bir karşılama. Sağ olun efendim. Sizin enerjiniz bana geliyor. Ben de buradan kelimelere döküyorum. Adam zaten durmuyor. Habire çiziyor, habire çiziyor. Üretiyor. Barol, uyuyor musun? Sen de benim gibi misin? Senin bu masana bayılıyorum. Ya çok güzel değil mi? Tam senlik değil mi? Çaydanlıklar, şeyler. Bunlardan birini kullanır mı senin karakterlerden biri diye bekliyorum bir filmde, bir şeyde. Hayır, benim dünyama da çok yakın ya, böyle Evet, renkli renkli. evet. Hatta ben en son bir çay takımı alacaktım böyle. Bir tane en böyle tombullar var ya böyle. Evet ya. Onların adını unuttum şimdi. Bayağı karikatür gibi bardak böyle. Çok güzel oluyor. Tabii kimse Çay içmiyor. bardağını He, diyorsun. çay Benim bardağı, var evet. evde. Ben onları çok Tombik. seviyorum. Ona Evet. ajda bardağı değil artık o. Değil. Ajda bardağı formunun böyle 3-4 kat kalını ama yani çaya doyuyorsun, içmelere doyuyorsun. Öyle Evet. bir şey. Değil mi? Çok seviyorum onları. O tam karikatür yani. Ben mesela onunla içmeye bayılıyorum O yani. bir karakter. Evet. Böyle koyduğunuz zaman herkes böyle yapıyor. Nasıl bardak bu ya? Diyorum ki o bir karakter. Sofraya koyuyorum. Sen benim çalışma odamı falan görsen kendini kaybedersin. Yani oradan sana bir film daha çıkar, öyle diyeyim. Tamam. Bayılıyorum o yüzden senin yaptığın şeylere. Neler oluyor? Yani hepsini tabii ki konuşacağız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Sen geldiğin zaman diyorum ki çocuklarla sinemaya gitme vakti. Evet, Yaklaştı. Çok yaklaştı. Evet, yeni film yolda. Bir de kitapçıdan kitap alma vakti. Çok değişik bir şey var, anlatacağım. Lütfen. Evet. Banu Hanımcığım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olun. Banu Hanımcığım, tekliden mi başlayayım? Onkoloji mi konuşalım? Bilmiyorum nereden isterseniz. Tekliyi çok Onkolojiden tekliğe giriyorum aslında. Tamam, buyurun o zaman öyle yapalım. Aslında biz sizinle tabii ki Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı olduğunuz için de uzmanlığınızdan dolayı da hemen konuşmak isterim. Erken evre meselesini. Yani erken evre noktasında radyasyon ne anlama geliyor? Radyasyon dendiğinde ben bir ürküyorum. Çünkü radyasyon tedavisi alanlar işte evden çıkamıyor, kimseyle görüşemiyor gibi şeyler var. Hani bunları böyle bir geçelim isterim üstünden. Peki. Çok kısaca aslında radyasyon sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir şey. Evet. Fakat kanser hücrelerini çok güzel öldürüyor. Başka bir Bunu- şey öldürüyor mu yanında? Normal dokulara da etki ediyor ama Allah'tan normal dokularımız çok dayanıklı. Kanser hücreleri daha bozuk hücreler. Biz radyasyonu kanser hücrelerini öldürmek için kullanıyoruz. Elimizdeki teknolojiyi iyi kullanarak da normal dokuları koruyoruz. Bu güzel. Bu çok güzel bir şey. Yani radyasyon atışını yapacak olan, çünkü bu bir atış diyorsunuz siz ona, değil mi? Bazen. Ya da radyasyonu uygulayacak uzmanın çok iyi olması çok önemliyi anlıyorum bu Evet. söylediğinizden. Radyasyon böyle nasıl söyleyeyim bir reçete değil, ilaç verir gibi hastaya verip hadi al bunu kullan diyemiyorsunuz. Bir ekip tarafından uygulanması gereken bir tedavi. Çok komplike cihazlar kullanarak bunları veriyoruz. Yani sürücünün sadece araba kullanmayı bilmesi yetmiyor. Ya. O arabanın bütün özelliklerine hakim olabilmesi, keskin virajları hızlı dönebilmesi,
Bunu yaparken ona yardımcı olacak kopilotların onunla beraber uyum içinde çalışması. Arabanın tamir, bakım vesaire arkadaki süreçlerin iyi olması gerekiyor. Bu nedenle radyoterapi bir ekip işi. Oo. Ekibimizde medikal fizikçi arkadaşlarımız var, radyoterapi teknikerlerimiz var, hemşirelerimiz var, diyetisyenlerimiz var, asistanlarımız var bize yardım eden. Oo. Herkesin bir uyum içerisinde iyi çalışması gerekiyor. Ama bunları güzel yaptığınızda sonuçlar çok iyi çıkıyor. Şükür. Gerçekten çok iyi yani çıkıyor. yüzde kaç performans oluyor ve mesela kaçıncı evrede daha etkin? Şimdi tabii böyle yüzdeyle bir performans verebilmek bu kadar geniş Zor. bir hastalık grubunda çok zor. Yani erken evre meme kanseri başka bir şey, erken evre prostat başka bir şey, ileri evre akciğer kanseri bambaşka bir şey. Evet. Hepsinin performansları birbirinden farklı ve eğer kanser tedavisine bakarsanız tabii tek başına radyoterapi de rol oynamıyor. Yanında cerrahi geliyor, yanında kemoterapi, sistemik tedaviler geliyor. Ama radyasyon eski bildiğiniz radyasyon değil, belki onu söylemekte fayda var. Yani o eskiden işte hastalara zarar veren çok ciddi darlıklar, kozmetik kötü sonuçlar, cilt yanıklarına sebep olan radyasyon artık öyle bir şey değil. İyi Artık bari. gerçekten çok güvenle kullanılıyor ve sizin söylediğiniz o hani hastalar başkalarından uzak dursun, yok eve radyasyon Heh. götürüyor. Böyle bir olay yok. Radyoterapi dışarıdan verilen bir tedavi şekli. Yani biz hastanın bir damar yolundan enjekte etmiyoruz radyoaktif maddeyi. Bu nedenle üzerlerinde taşımıyorlar. Güzel. Sadece onlar tedavideyken makineyi açıyoruz, radyasyonu istediğimiz bölgeye veriyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Bu kadar. Hiçbir şekilde evlerine taşımıyorlar. Sevdiklerine rahatlıkla kavuşup sarılabilirler. Bu çok Hiçbir iyi bir sıkıntı haber. yok. Çünkü Evet. eskiden öyle değildi. Bayağı mesafeli olmak gerekiyordu. Çok eskiden evet gereken durumlar oluyordu ama genel olarak radyoterapi üste taşınan bir şey değil. Çok sevindim. Bunlar güzel haberlerle açılış yapmış olalım. Şimdi tabii hemen Varol, kitapların içine ne koyuyorsun arkadaşım? Biraz ağırdı. Bunları yani kol çalışmak için mi çocuklara? Gelecekte kaslı ve sağlıklı çocuklar olsun diye mi? Bunun gramajı nedir arkadaş? Evet, evet. Zaten bu kitaplar böyle bir belli bir süre sonra bir seri haline geliyor ya. Çocuklar Birlikte mesela taşıyamayız. büyüdüklerinde hiçbir şekilde elden çıkarmak istemiyorlar. Çok çok değerli kitaplar Ama evet, gerçekten, değil şık mi? yapıyorsun Şık, tasarımlarını. evet. Hep öyle yapıyorsun. Kağıt kaliten çok iyi. Zaten çizgiler tartışılmaz. Şimdi hangisinden başlamamı istersin? Kitaplardan başlayalım. Başlayalım, Değil mi? okey. O iş bizde. Süper takım. Bu Evet, senin bu süper takım Kral serin. Şakir'den sonra bizim ikinci Evet. markamız, süper bir takım. Onun da ikinci kitabı. Hı hı. Hatta yakında üçüncü kitabı da çıkacak. Hı hı. Diğeri de Kral Şakir'in çok değişik bir formatta böyle Bu ne? lömpence masallar diye. Hani Lömpence ne ya? ya lömpence bizim Fil Necati'nin kafasından uydurduğu bir dil. Tamam. Mesela muhteşeme muhteşim diyor. Evet. İşte böyle değişik, mesela günaydına Günaybört diyor. Kendi kafasından bir dil oluşturdu. Hani böyle birçok değişik bilim kurgu filminde de vardır ya, Star Wars'ta falan mesela işte atıyorum uzay yolundaki Kling dili vardır. Klingo dili vardır. Evet. Bu da onun gibi bir şey aslında. Yalancı çoban ve Pinokyo Evet. ve Kül Kedisi'ni bölümler halinde yine karikatürlerle Evet. ama lömpence. Aynen, yani biz burada aslında Anladım. klasik masalları Çok merak böyle ettim. çok komik bir şekilde okuyucuya aktarıyoruz. Bu kitap çok yeni çıktı, yani şu anda ilk defa sen eline alıyor Allah, olabilirsin. tamam, bunu imzalatıp Ali'ye Evet. götürüyorum. Bu akşam biz lömpence masallar Kesinlikle. okuyoruz. Kitaplar hep çıkacak zaten, yani Kral Bitmeyecek, Şakir'in değil yeni mi? bir kitabı daha çıkacak, şey olacak, o zaten hep sürecek ama asıl heyecanım onu anlatacağım, yani Lütfen ona anlat, geçeyim. merak ediyorum. Biliyorsun yani bizim filmlerimiz de hiç eksik olmuyor. İşte Kral Şakir'in sürekli filmleri çıkıyor. İlk defa 22 Mayıs'ta vizyonda olan süper bir takım. Evet. Varol abinin çizgi film makinesi diye çok uzun bir ismi olan Evet. bir sinema filmimiz geliyor. Filmin Hı. özelliği şu: bu sefer filmin içerisinde ben de varım. Oh. Çizgi olarak mı sen mi Hayır, varsın? ben varım direkt. Nasıl bir şey olacak, anlatır mısın? Çok eğlenceli. Bu Canım Annem dizisinden ve Kardeş Takımı sinema filmlerinden tanıdığımız Gece Işık Demirel diye çok tatlı bir oyuncumuz var. Hı hı. Küçük kardeşimiz. Onunla birlikte rol alıyorum. Kısaca şöyle diyor ki Gece, ya diyor Varol abi diyor, ben diyor Kral Şakir gibi diyor bir çizgi film yapmak istiyorum diyor. Yani sinema filmi başladığında direkt biz Tamam. reel olarak oynuyoruz. Ben diyorum ki ya diyorum bir çizgi film makinesi icat ettim. Gel sana göstereyim diyorum. Böyle bir klavyesi olan bir makine. Tamam. İşte diyorum neyin diyorum çizgi filmini yapmak istersin?
Süper bir takımı yapalım diyor. Tamam diyorum, yaz diyorum, yazmaya başlıyoruz. Biz yazdıkça o film o sırada oluşmaya başlıyor ve izleyici de izlemeye başlıyor Ne kadar sinemada. ilginç. Gerçekten çok enteresan bir film oldu. Güzel. Ve filmin arasında şey diyor, ya diyor buna da istediğimiz karakterleri ekleyebiliyor muyuz diyor. Tabii diyorum, Kral Şakir de eklenebilir mi diyor. Bu sefer Kral Şakir karakterleri de giriyor. Yani bomba gibi bir film geliyor. Varol abi var, süper bir takım var ve de Kral Şakir var. Daha ne olsun? Sen kartı büyük açtın bu sefer. Sonrasını çok merak ediyorum. Yani gelebilirmişim değil mi yeniden? Evet. İyi. Peki bundan sonraki buluşun ne olacağı merak ediyorum. Çünkü bu çok üst bir nokta oldu. Evet, bunun üzerine ya şöyle bundan sonraki filmimiz Ocak ya da Şubat gibi yine Kral Şakir'in hani bağımsız kendi filmi Evet. gelecek. Her filmde üzerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Yani filmlerin hem teknik kalitesi artıyor ama mutlaka onda da güzel bir sürprizim olacak. Yani bir buluşla geleceğiz yine. Şeyi merak ediyorum Marul. Gerçekten tabii ki öyle değil de yani ben bir çizgi film makinesi buldum. Ne yazsam o oradan çıkacak ve gösterilecek değil. Yani bizim için çizgi film yapmak çok zor bir şeydi Evet. Türkiye'de. Evet. Artık yurt dışında o animasyonlar konuşuyoruz, neler neler konuşuyoruz ama Türkiye'de bir türlü bu olamıyordu. Evet. Şimdi özellikle seninle birlikte aslında bence ya da benim dikkatimi çeken şey bu oldu. Bir şeyler değişiyor ve daha mı kolay oluyor? Yani daha uzun zamanda yapılıyordu. Şimdi sen neredeyse senede 2 tane çizgi film yapıyorsun gibi oldu. Evet, doğru. Yani gerçekten bir makine icat etmişsin de yazıyormuşsun da yapıyormuş gibi bir şeye gidiyoruz. Nasıl bu kadar kolay oluyor? Ekip mi büyüdü? Aslında şöyle, biz teknolojiyi gerçekten başından beri çok iyi kullanıyoruz. Ben internetin 1.0 döneminde bizim şirketimiz aslında varlık gösterdi. Tamam. Biz o dönemde daha böyle neredeyse çöp adam gibi animasyonlar yapmadan bugünlere geldik. Bizim en büyük başarımız teknolojiyi çok iyi takip ettik. Mesela bir önceki filmimiz bu Kral Şakir'in Dünyalar Karıştı filminde de ben yaklaşık yani 2 sene o Ar-Ge üzerinde çalıştım. Çok hiç kullanılmayan bir teknolojiyi kullandım aslında orada. Evet. Ve bütün sistemlerimizi de değiştirdik ve gerçekten kalitesi çok güzel bir film ortaya çıktı. Ama bu sene onu da çöpe attık. Ne diyorsun? Bambaşka bir sisteme geçtik. Hatta için içinde yapay zeka uygulamalarının da olduğu bir sisteme geçtik. Bunu yapmak zorundayız çünkü bütün dünya bu yolda ilerliyor. Yani şu anda açık söyleyeyim olan uygulamalarla gerçekten teknolojiyi iyi kullanan insanlar Türkiye'de artık Hollywood düzeyinde çok başarılı yapımlar gerçekleştirebilirler. Yeter ki o bakış açısına sahip olsunlar. Ama onun da dışında ben işte açılış cümlesinde o arzu, o Sorma. tutku, Başımıza o ne merak. geliyorsa ondan Ne geliyor. geliyorsun? Bu Ondan. arzular, tutkular, hayaller Evet, onlar, ah onlar. iyi ki varlar da bir böyle yoruluyoruz yani. Ama tatlı bir yorgunluk. Durunca aslında fark ediyoruz Evet. yorulduğumuzu. Değil mi? Hiç Doğru. durmasak fark Evet. etmeyeceğiz. Bende de Orada aynısı şey oluyor. oluyorum. Hemen araya girmek isterim. Sizinle ilgili söyleyeceğim. Şimdi tutkularım, hayallerim, arzularım var. Koşturmayı seviyorum. Fark ettim ki ay dedim bir dakika ya ben uzun zamandır check-up yaptırmadım, mamografime gitmedim, kan tahlillerimi yaptırmadın. Yani uzun zaman dedim bir sene oldu, biraz geçti. Hani 6 ayda bir yapın diyorlar ya belli bir yaştan sonra. Şey oldum böyle aslında iyi de hissediyorum ama yapmak da lazım. Şimdi orada mesela sağlığımızı nasıl hatırlayacağız? İlla vücut bize hatırlatmasın istiyorum. Biz de hatırlayalım istiyorum. Çünkü şimdi sizinle de konuşacaklarımızın arasında hep konuşulan şey şu. Geç kalmaktan korkun. Erken tanı hayat kurtarır. İşte 40 yaş altı bir artış var. Yani burada bizim çok ciddi dikkat etmemiz lazım. Ne Çok yapacağız? haklısınız. Nereden kendimizi kuracağız alarm gibi? Nasıl olacak bu iş? Bilinçli olmaktan geçiyor aslında Hmm. bütün her şeyin yolu. Yani artık eskisi gibi değiliz. Okullarda bu daha güzel okutuluyor. Herkes internete hakim, sosyal medya her şey bu uyarıları yapıyor. Doğru yerleri takip ederseniz o uyarıları da veriyorlar ama kadın olarak veya erkek olarak bilmemiz gereken hangi kanserlerden erken tanıyla kurtulabiliriz. Hangileri? Ve onu da söyleyeceğim. En merak Ve ettiğim. biz kendi vücudumuza ne yapıyoruz da kendimizi riske atıyoruz onu da bilmemiz lazım. Yani ben bir sigara kullanıcısıysam Sigara sağlığa zararlı. Bunu demeye farklı bayılıyorum. davranacağım. Çok şişman bir insansam farklı davranacağım. Ya da bildiğim bir viral enfeksiyonum varsa farklı davranacağım. Yani bazı kansere yatkınlığı artıran risk faktörlerini de bilmek lazım. Değil mi? Ama erken tanındığında baş edebildiğimiz, kontrol altına alabildiğimiz kanserle işte en iyi bildiğimiz meme kanseri,
prostat kanseri, çok erken evre akciğer kanseri büyük çoğunluğunu Ama en sinsi halledebiliyoruz. o, değil mi? Sinsi çok agresif gidenleri var ama yine de erken evrelerini tedavi edebilmek mümkün. Müthiş. Erken evre baş boyun kanserleri, onların hepsi tedavi edilebilir. Erken evre bağırsak kanserleri. Yani hepsini erken evrede bulduğunuzda tedavisi mümkün. 40-50'li yaşlar bir cutoff. Oralara Evet. geldiğinizde ufak ufak ya ben bir bakayım kendi vücuduma demek lazım. Nasıl tetkikler yapılmalı? Yani atıyorum kan tahlili verdim ve bir listede bu görünür mü? İşte Hayır. verilerde marker mı diyorsunuz? Sadece onu tam erkek kanserlerinden prostat kanseri kan tahlili verdiğinizde gayet güzel bir Bulunur. belirteç prostat spesifik Aa. antijen dediğimiz PSA ile belirleniyor. 50 yaşından sonra mutlaka bütün erkeklere baktırmalarını öneriyoruz. Ama diğer genel tarama testlerinin arasında tümör markerları dediğimiz bazı belirteçler var ama bunlar illa ve mutlaka kanser sebebiyle yükselecek değiller. Başka Anladım. şeyler sebebiyle de yükselebilirler. Bizim ama kadın olarak yapmamız gereken 40 yaşından sonra işte yıllık mamografi, düzenli olarak simir, jinekolojik muayeneler, simir yaptırmak. Bunlar en önemli ve aslında hiç ergenlikte hatta çocukluk çağında HPV aşısı olmak. Bunlar koruyucu, önlem alabileceğimiz, en azından çocuklarımız için önlem alabileceğimiz aşı çok önemli bir şey. Ama Bize artık geçti mi 40 sonrasında HPV aşısı? aslında Geç değil diyorlar da o hala yüzden soruyorum. eğer vücudunuzda HPV yok ise yani HPV negatifseniz yaptırabilirsiniz. Ama tabii bir virüsü aldıktan sonra onun kanserojen hale geçeceği süre de uzunca bir süre. O yüzden daha çok gençler ve çocuklarda bu öneriliyor. Hiç virüs vücuda girmeden önce bunu yaptırırsak daha etkili olabileceği konusunda. Akciğer kanseri taraması dünyada bir tartışma konusu. Yani sigara içen bireylerde bile bunu yaptıralım mı? Çünkü çok hızlı bir kanser. İşte yılda bir kere akciğer tomografisi çektirdiniz de 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra ortaya çıkarsa arada Tabii. nasıl kaçıracaksınız? Bu tartışılıyor ama mutlaka sigara içen bireylerin bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yılda bir kere en azından akciğer tomografisiyle. Erkekler 50 yaşından sonra mutlaka PSA bakılmalı prostat için gerekli önlemler alınabilir. Bağırsak kanserleri, kolorektal Evet. kanserler, özellikle ailede varsa meme kanseri, kolorektal kanserler bunların mutlaka bakılması gerekiyor. Kolonoskopi sağlıklı bireylerde 10 yılda bir ama aile öyküsü olanlarda 5 yılda bir mutlaka öneriliyor. Ama en azından arası çok açık yani bir kere yaptırıyorsunuz. Evet, biraz sıkıcı ve- tabii konu başlığı. Bir Evet, gerginlik evet. yaratıyor insanda ama. Ama bir de şöyle düşünün, çok fazla da bu iş için stres olan, endişe eden insan var. Sizi koruyucu yani kendinizi daha güvenli ortamda hissedeceksiniz. Hele de aile öykünüz Evet. varsa bunları bilmek, bilinçli davranmak faydalı olacaktır. Kesinlikle. Şimdi Varol tabii sana ben bir anne olarak da teşekkür ederim. Çünkü genel olarak hani çocuğumla sinemaya gidiyorum ve olabildiğince itiraf ediyorum olabildiğince filmlerde içeride oturuyorum. Olamadığı filmlerde kapıda çok güzel kafe bölümü var. Oraya oturup ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Kapıdan çıktığım beni görebildiği bir mesafede bazen çocuk filmi izleyecek halim olmuyor. Ama genel olarak senin bütün yani yaptığın işleri izledim. Kral Şakir'i de izledim. Bu süper bir takımı da izledim. Burada çok mutlu oldum. Bir kere küfür yok. Evet, Bunun için çok Bravo. teşekkür ederim. Şiddet yok. yok. Yani vardıysa da o böyle komik ve o şiddet değil yani. Şiddet diyemeyiz ona Evet, biz. orada ehlileştirilmiş bir şiddet var Evet. ki onu da göstermek gerekiyor gerçekten. %100. Çünkü şiddet yokmuş gibi de davranmıyor filmlerin bütününde. Ama şiddeti de böyle şiddetli bir şekilde göze de sokmuyor. Dediğin gibi ehlileştirilmiş bir şiddet var. Evet. Ve günün sonunda da hep tamir edilen bir şey. Yani yapılan zarar tamir ediliyor hikayenin içinde. Bence bunlar çok önemli bilgiler hepimiz için diye düşünüyorum. Evet, özellikle buna çok dikkat ediyoruz. Mesela bu şiddet konusu gerçekten çok önemli. O ehlileştirilmiş şiddeti de vermezseniz de bu sefer öyle steril bir dünya yok. Evet. Yani zaten çocuk onu başka yerdeki haberleri izlese zaten. Gerçek Hani değil. evet yani programları izlese inanılmaz derecede hani dünyada hüküm süren bir şiddet var zaten. Evet. Bunu görebiliyor zaten. Biz onu vermeliyiz ki o gerçekten çocuk buna hazırlıklı olabilmeli ya da bizim bakış açımızdan daha
daha sağlıklı bir bakış açısıyla aslında dünyaya bakabilmeli. Biz bunu oldukça önemsiyoruz yani filmlerimizde. O yüzden de biz hep genel izleyicidir bizim filmlerimiz. Yani Evet. gittiğinde bütün yani hiç anne baba hiç böyle çekinmeden çocuğuyla girer. Ama anne babanın da gerçekten sıkılmamasını sağlıyoruz. Yani o Hayatım bizim brokoli için şarkısıyla geçti arkadaşım. Yani gerçekten o hayatımın bir dönemi sadece brokoli şarkısı söyleyerek ben ya Ceyda yaş onu aldım. onu sana anlatacağım. Anlat. Geçen hafta Mersin'e gittim. Evet. Gerçekten hayatımda en çok duygulandığım anlardan birisiydi. Okula girdim böyle koridora bir sergi açmışlar. Böyle yapay zeka ile çocuklar uygulamalarla Kral Şakir karakterleriyle bir sergi açmışlar. Aa, İnanılmaz güzel böyle işte Kral Şakir'i atıyorum böyle kamyona dönüştürmüş, birisi başka bir şeye dönüştürmüş falan böyle aferin hayretler be. içerisinde ve çok da güzel yapmışlar. Sonra girdim, müdür dedi ki size dedi bir sürprizimiz var dedi. Böyle bekliyorum. Hani o Hababam sınıfının şeyi vardır ya böyle çıkarlar falan. Hı. Bunlar böyle hepsi dizildiler böyle Allah'ım ne yapacaklar? Biz dediler işte bir bölümü İngilizce seslendirdik. Oo. Bayağı bir hafta Bu uğraşmışlar. okul nasıl bir okul ya maşallah. Dublaj yapmışlar. Önce o bölümü izlettirdiler bana. Ben böyle Allah'ım hayranlıkla izliyorum. Aferin. Sonra brokoli dedin ya çıktılar. İlk önce bizim gerçekten şu anda da aslında biz 3 sene önce falan bu şarkıyı yapmıştık. Zorba olma kanka oldu. Yani okullardaki bu akran Hmm. zorbalığına karşı Çok güzel. bir şarkı yapmıştık ve bütün okullarda da bu dolaşmıştı. Çıktılar onu hep ağızdan onu söylüyorlar. Sonra bitti ardından brokoli söylemeye başladılar. Çok güzel. Listede 2 numara. Ya ben bayağı böyle gözlerim falan doldu. Böyle hani Ya. ağlayacağım artık böyle sahneye çıkın hani konuşun dediler. Dedim ki ya dedim ben dedim yaşarken dedim bana bunu gösterdiniz ya dedim. Gerçekten şu an dünyanın en mutlu insanıyım dedim. O yüzden o hani insanın yaşarken yaptıklarının o izleyicide Evet. bulduğu karşılık yani çocuklar tarafından, ebeveynleri tarafından verdiği o geri dönüş gerçekten benim için hayatımdaki en büyük mutluluk. Bana imkansızı gerçekleştirmenin bir inanç ve yaptığının arkasında durmak olduğunun canlı kanıdısın yani. Teşekkür ederim. Kanlı canlı gözümün önünde Kral Şakir'i bir fenomene dönüştürdün ve içi hiç boş değil. Ve hep bir şeyler katarak devam ettin. Üstüne süper bir takım geldi ve vazgeçmiyorsun. Kaç kişisiniz ekipte? Şu anda biz 15 kişiyiz ama Azsınız evet da. evet bir sinema filmi ama sinema filmi gerçekleştiğinde o zaman daha değişik ekiplerle de Ha. çalışıyoruz yani dışarıdan ekiplerle de. O zaman bayağı bir sayı artıyor. Ekibin özelliği de o internetin 1.0 döneminden beri hep böyle iç içe olduğumuz hem kreatif anlamda hem de teknik anlamda çok böyle çok iyi anlaştığımız bir ekip var. O Ne yüzden güzel. biraz da gücümüz oradan geliyor. Birbirimizi artık o kadar Müthiş. iyi tanıyoruz ki. Hani genelde şey diyorlar ya bu çocuk gidiyor gülüyor ama anne babası da gülüyor. Nasıl o kültür hani o kültürel yakınlaşmayı nasıl sağlıyorsunuz diye. Gerçekten ekipteki herkeste bir çocuk ruhu var. Yani o Var. hala oyun oynarız, şey yaparız. Yani o çocukların izlediği filmleri biz de kahkahalarla güleriz ya da Zaten onu yapmazsan bunu üretemezsin. evet o beslenme olmadan Yapamazsın. Ben de olmuyor. şimdi çocuklar için işte naçizane senin kadar olmasa da bir şeyler yapıyorum gelişimleri için. Ama ben de deli gibi hala animasyon izliyorum, çizgi Tabii. film seyrediyorum. Herkes izlesin ya. Bayılıyorum. Yani bizim evde en büyük keyfimiz akşamları Tom ve Jerry açmak mesela. Harika. Hala Tom Hala. ve Jerry'nin peşinden giden 49 yaşında iflah olmaz bir kız çocuğuyum yani ve beni o kadar mutlu ediyor ve her şeyden sıyırıyor ki. Şimdi de heyecanlıyım. Bak süper bir takım Varol abinin çizgi film makinesi vizyonda sinemaya gidiyoruz. Banu Hanımcığım şu tekliden bahsedilsin mi biraz Ha, ya? evet. Nasıl yani? Bahsedelim. Ben de işte çok uzun zamanlardır bu işi yapıyorum. Ne güzel. Onkolojiyle ilgileniyorum yani. Mesleğin ilk Yaşınızı yılların hiç göstermiyorsunuz çok diyeyim o zaman. teşekkür ederim. Sizden büyüğüm azıcık. Azıcık mı yok benden küçük görünüyorsunuz Yok yok. yani Çok teşekkür bence. ederim. Ama tabii zor bir iş. Onkoloji hiç Çok. kolay değil. Hep böyle sürekli bir kayıp yaşıyorsunuz. Çok olumsuz haber veriyorsunuz. İster istemez evinize, kendi hayatınıza bütün bu olumsuzluklar yansıyor. Bir yerde de ben baktım ki herkesle beraber korkunç bir şekilde çok üzülüyorum. Bütün kayıplar benim kaybım haline geldi. İnsanlar ailelerinden bir kişi kaybediyor. Ben her aileyle beraber bir kişi daha kaybediyorum. Çünkü o yolculuk boyunca onkoloji doktoru olmak böyle bir şey. Çok zor. Siz hastayı ne kadar zamandır tanıyorsanız işte bazılarınız 10 senedir tanıyorsunuz ve 10 sene sonunda kaybediyorsunuz. O bir kayıp benim için Bir de artık. en mahrem,
en hani Her ruhsal şeyleri. olarak çıplak ve savunmasız Aynen. anlarına eşlik ediyorsunuz. Aynen, her Sizin şeylerini yanınızda biliyorsunuz. ağlıyor, sizin yanınızda Evet. gülüyor, umutlanıyor, Aynen umutsuzlanıyor. öyle. Çok çok intim bir ilişki. Çok ve de biz insanız yani ben de onları çok seviyorum. Ben de aileden biri oluyorum. Tabii. Tavsiye veriyorsunuz ister istemez. Bir de yani bu kültürel bir şey. Bu bizim kültürümüzde böyle. Tabii. Belki de Avrupa'da, Batı'da böyle değil ama biz de böyle beraberiz yani yapacak bir şey yok. Tanıyorum hasta benim oluyor. Biz sarmaş dolaş oluyoruz ama baktım bir yerde çok yıpranıyorum. Haklısınız. Çok yıprandım. Başka şeyler de bir araya geldi ve bir arkadaşıma dedim ki ben çok yani dayanamıyorum artık. Bu çok yorucu bir yük olmaya başladı. Ne yapmak isterdin dedi. Dedim ki ya şöyle şarkı söyleseydim vur patlasın, çal oynasın dedim. Ya, Ondan çok sonra iyi. hiç derdim olmazdı dedim. O da bana dedi ki ya bir atölye var dedi. Caz atölyesi dedi. Aa, Ondan sonra ben de hiç iyi bir caz dinleyicisi değildim. tamam. Ondan sonra bana atölyeye git dedi. Ben neyse gittim bir gün bir pazar günü atölyenin kapısını açtım. İçeride bir dolu insan. Dediler ki sen kimsin niye geldin? Ben doktorum dedim. Herkes garip garip baktı. Çekilin ben Ondan sonra doktorum. çekilin ben doktorum gibi bir şey oldu. Niye geldin dediler. Dedim çok sıkıldım hani güzel bir şey yapmak istedim. Hiç şarkı söyledin mi dediler. Hayır dedim hiç söylemedim. Ondan sonra daha da beter garip garip baktılar. İyi otur böyle falan hani bir bak bakalım dediler. Ama çok hoşuma gitti. Herkes ya üniversitede öğrenci ya bir yerlerde performans yapıyor kendini geliştirmeye gelmiş. Herkes müziğin, cazın içerisinde bir ben doktor. Çok Böyle hiç tatlı. alakasız ve işte çık madem bir şey söylediler bir caz parçası bilmiyorum. O sırada hatırlamıyorum ama Nilüfer'den bir şey çıktım söyledim. Çok vahimdi. Gerçekten çok kötüydü. Çok ama vahimdi çok kötüydü, çok kötüydü. Çok tatlısın. Sibel sevgili Sibel Köse kulakları çınlasın. Olsun Banu'cum sen gel hani Olsun. takıl izle dedi. Olsun ya ne yapalım. Çünkü yani parçanın o şeyini nakaratını bile yapamadım ya o kadar kötüydü ama çok iyi geldi bana. Çok böyle savunmasız bir ortam, hiç iddiam yok, hiç iddiam yok. Yani mesleğinizde iddialısınız, birini kurtarmak istiyorsunuz, Tabii. iyi akademisyen olmak istiyorsunuz falan filan. Orada hiç iddiam yok, çırılçıplak kaldım. Herkes benden iyi, bir tek ben varım böyle. Oh. Ora bana çok iyi geldi. Böyle çok güzel bir caz atölyesi oldu. Onlarla beraber kaynaştık. Ben cazı öğrettiler bana. Yine de çok iyi değildim. Pandemi patladı. Pandemi patlayınca atölyeler falan kapandı. Ben Deniz Arcak'la buluştum. Deniz Arcak da çok tatlıydı. Ben ona dedim ki, Deniz dedim bak ben caza başladım ama dedim ben İngilizce acı çekemiyorum. Neşeli caz istedim. Onu da çok bulamıyoruz. İngilizce acı çekemiyorum. Evet. Ne güzel betimliyorsunuz. Ondan ama caz öyle biraz Tabii. hani acı çeken bir Tabii. tarafı var ya. Ama ben tabii vur patlasın çal oynasın kafasıyla gitmişim eğlenmeye. Deniz de dedi ki tamam beraber şarkı söyleriz dedi. Güzel bir şeyler yaparız ama dedi burada işler öyle olmuyor. Banu'cum kendi şarkını yazacaksın dedi. Aa. Nasıl dedim ben hayatımda şiir bile yazmadım. Nasıl şarkı yazarım? Yazarız dedi beraber çıkartırız. Sen ne düşündün dedi. Tabii ilk şarkı çıktı acılı bir şey oldu. Hiç de öyle eğlenceli bir şey olmadı. Çünkü hani hep o hayatta yaşadıklarınız, kendi geçirdikleriniz, biriktirdikleriniz işte onlar akla geliyor. Ve oysa ben kimim ki diye bir şey çıktı. Sonra ikinciye geldi. Burada Atacan devreye giriyor. Ben dedim ki Deniz ne olur daha eğlenceli bir şey yapmamız lazım. Atacan'ın da doğum günü geliyor. Ona bir 50 yaş hediyesi bir şarkı yazdım. Deniz Arcak besteledi. İşte bu ikisi iki tane şey oldu, single gibi oldu. Müthiş bir Evet, şey bu. evet. Bir doktorun böyle zorlu bir Evet. yolculuktaki bir doktorun da bu enerjiyle bence yolculuğa dahli de çok kıymetli diye düşünüyorum. teşekkürler. Nasıl anlatırken çiçek açtı değil mi? Kesinlikle. Bir çocuk çıktı. Bana iyi geliyor, evet. Şey derler yani sanat iyileştirir derler. Evet. Mesela sen de iyileşmeni değil mi? Aynen Sanat öyle. Beni yoluyla. iyileştirdi. Evet. Beni iyileştirdi net yani. Ne istediğinizi bulmak da çok önemli Tabii. bir şey. Bana çok iyi geldi. Çok çok iyi geldi gerçekten. Kendine iyi gelen bir uzmanla yol arkadaşlığı yapmak ve kendine iyi gelen ve bence en çok kendi için üreten, içindeki çocuğu hiç susturmayan bir delikanlının ürettiklerinin peşinden gitmek. Bu programın özeti bu oldu ve gerçekten yani Varol'a kesinlikle katılıyorum. Ben de son dönemdeki bütün imzalarımda
defter yapraklarına, kitap yapraklarına bunu yazıyorum. Sanat iyileştirir, farklılıklarımızla çok güzeliz ve sevgi şifadır. Ben de bu 3 cümlenin peşinden gidiyorum bu aralar, çocuklara kadar hep güzel. bu cümleleri Çok güzel. hatırlatıyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. İçimizdeki çocuğu hiç unutturmadığınız için. Bu kadar zorlu bir yolculuğun içinde de önce içinizdeki çocuğu coşturup öyle eşlikçi olduğunuz için. Bence bunların hepsi çok kıymetli. Çok teşekkürler. Ve evet, Teşekkürler. güncel bilgiler içimize su serpti diye düşünüyorum. Bu anlamda da hoş geldiniz diyerek programı sonlandırıyorum. Teşekkürler. Sinemaya gitme günü. Kitaplar alınsın. Biraz ağırlar. Yani ona dikkat edin. Tek başınıza taşıyamayabilirsiniz ama ne kadar ağır o kadar şık. Ben size söyleyeyim. Koleksiyon kitapları olmuş gene. Ellere, emeklere sağlık diyoruz ve bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.